Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölümde neler olacak? Mehdi'nin ölümü kimleri nasıl etkileyecek? Cengiz Baba Mehdi'nin ölümünden sonra kimlerle uğraşacak? Barış ve Zeynep evlenecekler mi? Sultan Ali Rıza'nın evlilik teklifinden bahsedecek mi? Hepsi ve daha fazlası şimdi bu videoda. Videoya geçmeden önce Zeynep'in mutlu olmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın, sayımızı görmüş olalım. Dizimizin sevilen karakteri Mehdi'nin ölümü herkesi derinden etkiledi. Bu ölümden en çok etkilenen Zeynep ve Cemile olacak. Cemile'nin ablasının ardından bir de Mehdi'yi kaybedince toparlanması oldukça zor olacak. Bu konuda bütün iş yine Nuh'a düşecek. Mehdi'nin kaybından kendisi de çok etkilense de Cemile'yi toparlamak için ayakta ve güçlü kalmaya çalışacak. Diğer yandan Zeynep, Mehdi'nin onu kurtarmaya çalışırken vurulmasından çok etkilenecek. Zeynep'i de bu suçluluk duygusundan kurtarmaya çalışan kişi Barış olacak. Zeynep bunun etkisinden kurtulmaya çalışırken Barış her zaman destekçisi ve yardımcısı olacak. Cengiz Baba Zeynep ve ailesinin peşini bırakmamaya devam ederse karşısında Sadi'yi bulacak. Sadi Ali Rıza'ya iyi olan minnet borcundan dolayı ne derse yapmaya hazır. Barış ise Zeynep ile olan evlilik kararlarını hemen gerçekleştirmek isteyecek. Zeynep'in kötü olaylardan uzak olmasına ve onun artık üzülmesine engel olmak isteyecektir. Bu evlilik çok yakın zamanda gerçekleşebilir. Hatta çifte düğün bile seyredebiliriz. Çünkü Sultan artık çevresindekilerin baskısına dayanamayıp herkese anlatacak ve daha sonra bir an önce Ali Rıza ile evlenmek isteyecek. Ali Rıza dayı ve Sultan'ın bu kararını herkes destekleyecek ve onların adına çok mutlu olacaklar. Bir önceki videomda Mehdi'nin diziden ne yazık ki kötü bir sonla ayrılacağından bahsetmiştim. Barış'la evlilik yolunda olan Zeynep bu hain saldırının etkisinden çıkmakta zorlanacak ve suçluluk duygusuyla büyük bir depresyon atlatacaktır. Mehdi'nin ölümünden sonra senaryodaki rolü neredeyse biten Benal yakında dizimizden ayrılacak. Ali Rıza'nın isteği üzerine gelen Sadi bir süre daha dizimize konuk oyuncu olarak devam edecek. Bu süreçte sevdiklerini ve sağlam karakterini de koruyan Sadi'yi izleyeceğiz. Bir sonraki bölümde Mehdi için herkesin bir araya geldiği drama dolu bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Zeynep Mehdi öldüğü için büyük bir vicdan azabı çekecek. Çünkü Zeynep Mehdi'nin ölümünden kendisini sorumlu görecek. Yani Zeynep'in kendisine karşı olan suçluluk duygusu yeniden canlanacak. Bunun sonucunda da Zeynep'in psikolojisi alt üst olacak. Herkes Zeynep'e desteklerde bulunsa da Zeynep bir süreliğine kendisine gelemeyecek. Zeynep'in psikolojisi bozulduğu için Barış onunla evlenme konusunda biraz tereddüt edecek. Barış bu durumun böyle devam etmeyeceğini anlayınca bir karar alacak. Barış Zeynep'i hemen doktora götürecek. Zeynep psikolojik tedavilere başladıkça geçmişin izleri de aralanacak tabii ki. Tam da o sırada Zeynep'te yaşanan suçluluk duygusunun nedeni anlaşılmış olacak. Aslında Zeynep'in sorunu küçük yaşta ailesinden uzak durmak zorunda kalmasıdır. Sakine Zeynep'in rahat bir yaşam yaşayabilmesi için onu Nermin Hanım'a vermek zorunda kalmıştır. Zeynep de artık Nermin Hanım'ın kızı olarak hayatına devam etmiştir. Zeynep eski hayatını unutmuş olsa da doğduğu ev onun kaderi olduğu için peşini hiçbir zaman bırakmamıştır. Çünkü Sakine o zamanlarda Nermin Hanım'ın evine hizmetçilik yapmaktaydı. Zeynep ise Sakine'nin kendisine hizmet etmesinden oldukça rahatsız olmuştu. Çünkü Sakine'nin her defasında Zeynep'e olan bakışları onu derinden etkilemişti. Tam da o sırada işte Zeynep'te suçluluk duygusu oluşmuştur. Zeynep annesinin fakirliğinden dolayı kendisini sorumlu görmüştür. Bu yüzden Zeynep'in acı kaderi onun peşini bırakmamıştır. Önümüzdeki bölümde
Zeynep'te düzelmeyen yaralar açılacak. Barış ise Zeynep'in bu durumundan dolayı çok üzülecek. Büyük ihtimal ile Barış Zeynep ile evlenecek. Zeynep Barış'ın desteklerini gördükçe iyileşmeye başlayacak. Barış da Mehdi'nin aradan çekilmesiyle Zeynep'e bir kat daha bağlanacak. Bunun sonucunda Zeynep ve Barış çok mutlu olacak. Ama bir ihtimal daha var. Zeynep'in psikolojisinin yerle bir olması sonucu Barış ondan ayrılma kararı alabilir. Barış Zeynep'in sorunlarını artık sabredemez hale gelecek. Bunun üzerine Barış Zeynep'ten ayrılma kararı alacak. Peki sizce Zeynep Mehdi'nin ölümüyle hayatına kaldığı yerden devam edebilecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Önümüzdeki bölümde Barış'ın aklına ablasının sözlemiş olduğu sözleri gelecek. Barış, Özlem'in kendisine söylediği sözleri hatırladıkça Zeynep'e olan şüphesi iyice artacak. Çünkü Özlem o konuşmasında Barış'a çok pişman olacağını söylemişti. Barış da bunun üzerine Zeynep'ten erken bir boşanma kararı alabilir. Zeynep, Barış'ın ayrılmak istediğini öğrendiğinde kulaklarına inanamayacak. Ardından Zeynep, Barış'ın neden kendisinden ayrılmak istediğini öğrenmek isteyecek. Barış, öncelikle Zeynep'ten gerçekleri saklayacak ve onu sevmediğini dile getirecek. Zeynep de bu sözler üzerine orayı hemen terk edecek. Zeynep'teki bu hüzün büyük bir üzüntüye sebebiyet verecek. Hatta Zeynep'in psikolojisi günden güne bozulmaya başlayacak. Eğer Zeynep'e yardımcı olan birileri olmazsa Zeynep kendisine zarar vermeyi dahi düşünebilir. Zeynep yaşadıklarından dolayı bu üzüntüden kurtulmayı isteyecek. Ama Zeynep bu intihar girişimine rağmen ölmeyecek. Böylece Zeynep hayatına kaldığı yerden devam edecek. Barış ise Zeynep'ten ayrılarak kendi sonunu getirmiş olacak. Tabii bu anlattıklarım ilerleyen bölümlerde yaşanacak. Bir sonraki bölümde Barış ve Zeynep düğün hazırlıklarına devam edecek. Bu konuda Nermin Hanım ve tüm aile onlara büyük desteklerde bulunacak. Barış ablasını dinlemeyerek büyük bir hata yapacak. Çünkü Barış'ın Zeynep ile olan evliliği onun sonunu getirebilir. Önümüzdeki bölümlerde Barış ve Zeynep'in düğünleri gerçekleşecek. Ama Zeynep ve Barış'ı çok büyük bir tehlike bekliyor. Çünkü halen Veysi ve Ekrem davası çözüme kavuşmadı. Ekrem, Nermin ve Zeynep'ten intikam almayı aklına koymuş durumda. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi analiz videolarının devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.